Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok şık duran bir kol çantası yapılışı anlatacağım. Bunun için koton makrome ip kullandım. Siz dilerseniz kağıt ip veya farklı iplerle de çalışabilirsiniz. Tüm detaylarını sizlere anlatacağım. Örümü oldukça basit, hızlı yürüyen, hemen kullanabileceğiniz bir çanta modeli. Ben küçük bir model çalıştım. Siz dilerseniz modelinizi daha fazla genişletip uzatıp büyük bir çanta modeli haline getirebilirsiniz. Koton makrome ip kullandım. 2,5 milimlik 5 numara tığ yazıyordu üzerinde ama ben bunu 4 numara tığ ile ördüm. Çok geniş bir yapıya sahip olmasını istemedim çünkü. Gevşek bırakarak elimi 4 numara tığ ile hazırlayacağım. Videoma geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam olacak. Kanalıma ücretsiz abone olup videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Yorumlarda buluşalım. Anlamadığınız herhangi bir yeri yorumlarda yazarak benimle paylaşabilirsiniz. Hiçbir yorumu cevapsız bırakmıyorum. Şimdi dilerseniz hemen çantamızın yapılışına geçelim. Toplamda şu şekilde 250 gramlık bobin koton makrome ip kullandım. Bir bobin bitiyor. Diğer bobinden de toplamda 10 gram falan kullandım. Yani 260 gramlık bir ip koton ipte yeterli oluyor. Tığ numaram 4 numara arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Eliniz çok sıkıysa 4,5 numara tığ ile de örebilirsiniz. Hemen çantamın yapılışına başlıyorum. Taban da aynı çantanın gövdesindeki motif gibi olacak. Bir zincir çekip ipimi sıkıladıktan sonra toplamda 36 zincir çekiyoruz.
ikili trabzanın tepe noktasına da 2 tane sık iğneyi yapıyorum. Yani bakın, boşluğa sık iğne yaptım. Trabzanın tepesine sık iğne yaptım. Aynı başta yapmış olduğumuz gibi 2 sık iğne yan yana oldu. Şimdi hemen örgümü döndürüyorum. İpimi trabzan boyutuna gelene kadar çekiyorum. Tığımı, bakın, elimi burada ipimin üzerine koyup ipimin altından bu şekilde döndürüyorum. Tepe noktasına batıp ikili trabzan yapıyorum. Eğer bu sizi zorluyorsa 3 tane zincir çekip, hatta 4 tane, bir tane de çünkü arada zincirimiz olacak. O şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi yine bu sırada da aynı şekilde bakın, boşluklara trabzan yapıyoruz. Doluyorum, boşluğa batıyorum. İkisini doluyorum, boşluğa batıyorum. İkisini, daha sonra hepsini çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Boşluğa batıyorum. Videomu hızlı anlattığımı düşünüyorsanız eğer, ayarlar kısmından yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Aralarda bir zincir unutmayalım. Aynı mantıkla yukarı doğru çıkacağız. Bir zincir, boşluğa batıyorum. Bir yarım trabzan, 2 yarım trabzan, sonra hepsini çekiyoruz. Bir zincir atıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Son boşluğuma batıyorum. Trabzanlarımı yapıyorum. Bakın ne yapıyorduk burada? Sonuna battım. Bir zincir çekiyordum. Bu sık iğneyi atlıyordum ve burada ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepe noktasına batıp bir ikili trabzan yapıyordum. Bir zincir çekip örgümü döndürüyorum. Yine arkadaşlar aynı mantıkla devam edeceğiz. Ne yaptık? Yine sık iğne sırası, trabzan sırası, sık iğne sırası, trabzan sırası. Buraya yine sık iğne sırasıyla devam edeceğiz. Hemen bakalım kaç sıra yapmışız? 1, 2, 3 sıra yapmışım. Şimdi bir sıra daha sık iğne trabzan yapalım. Sonra tekrar sık iğne yapalım. Sonra videomuzun sonunda buluşalım. Çabanım bitti. Toplamda 1, 2, 3 sıra yaptık. Hemen düzünü çevireyim, o şekilde göstereyim. 1, 2, 3 sıra. Şimdi hemen ölçü vereyim sizlere. Genişliğim 22 santim. Yüksekliğim de 8 santim. Siz bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Başta 36 zincir değil, atıyorum 42 zincir, 44 zincir, 50 zincir, yani çantanızın boyutunu siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Zincir çektikten sonra ölçü alırsınız, olmadı daha geniş heybe model bir çanta yapmak istiyorum dersiniz. O şekilde baz alabilirsiniz. Şimdi kenar çizgilerini yapacağız. Tabanımız bitti. Bakın, bir zincir çekiyorum. Örgümü ters çeviriyorum. Hemen ilk tepe boşluğuna, zincir çekmiş olduğum yere bir sık iğne yapıyorum. Devam ediyoruz. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bakın, boşluğa geliyorum. Boşluğa bir sık iğne. Sık iğnenin tepe noktasına bir sık iğne. Boşluğa sık iğne. Yani burada kenar çizgilerini belirleyeceğiz tabanımızın. Bütün görmüş olduğunuz zincir ve sık iğnelerin tepelerine birer tane sık iğne yapıyoruz. Devam edelim. Beraber yapalım.
sıra sonunda köşelerde sizlere ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. 3 batacağız çünkü köşelerde. Devam ediyorum. Sık iğnenin tepesi, boşluk, sık iğnenin tepesi, boşluk. Bu şekilde hepsine birer sık iğne yapıyoruz. Boşluk. Bakın burada son yapmış olduğumuz sık iğneye batıyorum. 1, aynı noktaya batıyorum. 2, aynı noktaya batıyorum. Toplamda köşe dönüşlerinde 1, 2, 3 tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi devam ediyoruz. Bakın boşluğa batıyorum. Sık iğne trabzan yapmış olduğumuz boşluklar. Trabzan yapmış olduğumuz boşluklara 2 batacağız arkadaşlar. 1 battım. İkinciyi battım. Bakın burada arada sık iğne yerimiz var. Ona battım. Boşluğa geldim. 2 tane battım. Buraya bir battım. Köşede de yaptım. Trabzan boşluğuna da 2 tane sık iğne yapıyorduk. Hemen burada bir sık iğne sıramız var. Bakın bu sık iğne sıramıza da hemen şu noktaya bir sık iğne. Bakın burada bir tane sık iğne yapmıştık. 1, 2, 3 batıyorduk ya köşelere. Bu köşeye biri batmıştım. İkinciyi yapıyorum. Üçüncüyü batmayacağım. Üçüncüyü kaydırma yöntemiyle, yani bakın ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepe noktasına battım, ilmek kaydırdım, bir zincir çektim. Bakın 1, 2, 3 oldu. Yani şu kaydırma yapmış olduğum yer benim üçüncü sık iğnem olmuş oldu. Şimdi yukarıda ne yapıyorduk? Bir sık iğne, bir boşluk, bir sık iğne, bir boşluk. Şimdi artık tabanımızı yürüdük ve gövdeye geçiyoruz. Şimdi hemen kaydırma yapmış olduğumuz noktaya, aynı yere batıp bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir sık iğne atlıyorum, ikincisine batıyorum, sık iğne yapıyorum, bir zincir çekiyorum, bir boşluk atlıyorum, ikinciye batıp sık iğne, zincir atlıyorum, ikinci sık iğneye sık iğne yapıp bir zincir, boşluk. Bu şekilde aynı diğer sıramızda olduğumuz gibi, tabanda yaptığımız gibi bu sırada da bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne, bir zincir. Aralarda boşluk atlamayı unutmayın lütfen. Zincirin olduğu, bakın zincir çektiğimiz yerde altta bir sık iğne kalması gerekiyor. Bu şekilde sıra sonuna doğru bu şekilde bakın örüp gelelim. Bir zincir, bir sık iğne, zincir, sık iğne, zincir, sık iğne şeklinde buraya kadar örelim. Dönüp gelelim. Evet, döne döne geldim. Bakın 1, 2 arttırma yapmış olduğum yerdeyim. Bir boşluk bıraktım, zincir çektim. Sıradakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın burada kaydırma noktasına geldim. Burada hatta zincir çekmiyorum, özür dilerim. Son noktada, çünkü artık boşluğum kalmadığı için son sık iğneye bir sık iğne yaptım. Bakın burada ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepe noktasına batıyorum. Bir ilmek çıkartıp kaydırma yapıyorum. Şimdi bu noktada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlmeği tığıma doluyorum. Bakın burayı atlıyorum. Yapmış olduğumuz boşluğa batıp aynı tabanda olduğu gibi ikili yarım trabzan yapıp 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Aralarda bir zincir yapıyorduk. Yine aynı işlemi burada da yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Artık gövdede de aynı motifi kullanacağız. Zincir, aralarda zincir var muhakkak unutmayın. Boşluğa ikili yarım trabzan,
doluyorum, boşluğa batıyorum, ikisini çekiyorum, boşluğa batıyorum, ikisini çekip 3 ilmeği birden çekiyorum. Bir zincir, boşluk, ikisini birlikte, bir zincir, 2, 2, daha sonra hepsini çekiyorum. Aralarda bir zincir, aynı tabanda yaptığımız motifi burada devam ettiriyoruz. Tabanda yaptığımız motifi döne döne devam ettirerek buraya kadar gelelim. Sıra sonunda buluşalım arkadaşlar. Sıra sonundaki son boşluğa da batıyorum. İkisini birlikte daha sonra hepsini birden çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın 3 tane 1, 2, 3 zincir çekmiştik. Üçüncüsüne batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Ve zincir çekiyorum. Şimdi bir üst sırada yine aynı mantığa geldik. Bakın hemen bu araya batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ne yapıyorduk? Trabzanların tepesine bir zincir. Boşluklara sık iğne, zincir, boşluklara sık iğne, zincir, boşluklara sık iğne. Bundan sonra artık farklı hiçbir şey yapmıyoruz. Tüm sıramıza bu şekilde devam ediyoruz. Bir sıra trabzan, bir sıra bu şekilde zincir, sık iğne olarak hazırlıyoruz. Bakın yavaş yavaş zaten çantamız oturmaya başlıyor. Sadece şurada 3 zincirlik bir görüntü oluyor. Bunu da çantamızın arka kısmında kullanabiliriz. Bakın toplamda ne yapıyoruz? Tabandan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. 6 sıra trabzan, zincir, trabzan, trabzan, sık iğne, trabzan, sık iğne, trabzan, sık iğne şeklinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra bunu tamamlayalım. 6 sıra tamamladıktan sonra hemen sap kısımlarına geçelim. Şimdi biz birinci sırayı yapıyoruz. Bunun üzerine 5 sıra daha yapalım ve videonun sonunda toplamda 6 sıraya ulaştıktan sonra buluşalım. Evet, toplamda 6 sıra motifimi yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bu noktada kaydırmamı da yaptım. İpimi direkt zinciri çektikten sonra kesiyorum. Şimdi sap kısımlarını yapmaya başlayacağız. Evet, bu noktada ben hemen sapları yapacağım kısma iğnelerimi geçirdim. Şimdi bunu nasıl hesap edeceğinizi, nasıl yapacağınızı size anlatayım. Daha büyük bir model çalışacaksanız da yine bu hesap bazında ilmeklerinizi sayarak, yükselterek göz kararı ayarlayabilirsiniz. Çantamı şimdi dikdörtgen taban bir çanta. Şu şekilde, bakın şöyleydi. Dikdörtgen bir taban. Bakın. Bu şekilde tabanımdan yatırdım. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle yatırın çantanızı. Tabanın eşit olduğunu görün. İki uçları görüyorsunuz. Karşıya bakıyor. Şimdi ortadan toplamda bizim burada birbirine yapışık ikili trabzan yaptığımız bir nokta vardı. Bunun tepeleri zincirdi. Şöyle bakın yakınlaştırıyorum. Bunun tepelerine zincir atmıştık biliyorsunuz. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane modelimden 9 sıra saydım. 9'uncuya da yine 9'uncunun tepesindeki zincire iğnemi geçirdim. Aynı şeyi ters çevirdim. Yine ortada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane saydım modelden ve 2 iğnemi de 9. yani 1. ve 9. Modelin üzerindeki zincir çektiğimiz boşluklara taktım. Daha sonra bakın buraları belirledim.
1 sayıyorum. Zincirden sonraki modeli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bakın 16 burada kaldı. Burada da 16 olması gerekiyor. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın şimdi söyleyeceğim buradaki püf noktasını. 12, iğnem buradaydı. 13, 14. Bu başlangıç yerimizdeki 3 tane zincir çektiğimiz yerin hem burasına hem burasına da model yapacağımız için 15, 16 oluyor arkadaşlar. Hesaplamayı bu şekilde yapacaksınız. Daha büyük bir çanta çalıştıysanız da yine çantanın tam ortasına atıyorum 9 değil de daha büyük olur. 12 yaparsınız. Kenar köşelerin buraların eşit olmasına dikkat edersiniz. Bu şekilde eşit olana kadar sayarsınız. Eşit olduğunda ortayı o şekilde belirleyebilirsiniz. Şimdi İsterseniz şurada zincir olan köşeden başlayayım. Diğer köşeyi ben kendim video çekmeden yapacağım çünkü. En azından burada nerelere batacağımızı görmüş olursunuz. Bir zincir çekiyorum, ipimi sıkılıyorum. Bakın bu noktada iğneyi takmış olduğumuz tam saydığımız modelin tepesindeki zincir boşluğundan tığımı geçiriyorum. Bakın bu noktada iğneyi takmış olduğumuz tam saydığımız modelin tepesindeki zincir boşluğundan tığımı geçiriyorum. İğnemi bu noktada çıkarıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Hemen tığıma ipimi doluyorum. Bakın yandaki boşluğumuzu görüyorsunuz. Yandaki boşluğa batıp yani bakın sık iğneyi atladım. Boşluğa battım. 2 zincir çektim. İlmeği tığıma doladım. Sık iğneyi atlayıp boşluğa batıp aynı modeli yapıyoruz. Yani bu modeli yapıyoruz. İkisinden çektim. İlmeği beklettim. Tekrar batıyorum. İkisini çektim. 1, 2, 3 ilmeğim kaldı. Aynı aşağıdaki mantıkla yapar gibi üçünü birden çekiyoruz. Bir zincir yapıyorum. İlmeği doluyorum. Boşluğa batıyorum arkadaşlar. Yani zincir çektiğimiz yere batıyorum. Aynı aşağıdaki modelimizi burada da yapmaya devam ediyoruz. Şimdi eksiltmeler yapa yapa sapımızı yükseltirken incelteceğiz. Devam ediyorum. Bu noktada videoyu kesmeyeceğim. Aralarda zincir çekmeyi unutmayın. Zincir yani sık iğne battığımız yerin üstüne zincir gelecek arkadaşlar. Gövdede ve tabanda yapmış olduğumuz modelin aynısını yapıyoruz. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir dakika arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet. Burayı dikkatli yapmam gerekiyor. Şaşırmak istemiyorum. Bir dakika şurayı sayacağım. Zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 batacağım. Zincir. Burayı saymak istiyorum tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16. Evet, doğru yapmışız ölçüyü arkadaşlar. Tekrar emin olmak için saymak istedim. Bakın bu noktada bu boşluk için kaydırma yapmış olduğumuzun öncesine batıyoruz. Buraya bu motifi yapıyoruz. Zincir çektiğim noktanın buraya tam kaydırma yaptığım noktaya zincir çektim. Bakın şimdi kaydırma yapmış olduğum yere de yapacağız. Zincir çekiyorum. Zincirli boşluğa yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İğnenin hemen bir öncesindeki boşluğa yapıyorum. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine aşağıdaki motifi buraya yapıyoruz arkadaşlar. Boşluğa batıyorum. İkisini birlikte daha sonra hepsini çekiyoruz. Bir zincir boşluğa arkadaşlar sadece boşluklara batıyoruz. Sık iğneleri atlıyoruz. Aşağıda yaptığımız motifi aynı şekilde burada da yapacağız. Bir zincir boşluğa batıyoruz. İkisini çekiyorum, doluyorum. İkisini çekip sonra hepsini birlikte çekiyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bakın burada bir püf noktası var. Bunu göstermek istedim. Hemen 3 tane zincir çekmiş olduğumuz yerin bir öncekini yaptım. Bakın 3 zincir çekmiştik ya, kaydırma yapmıştık. Burası kaydırma yapmış olduğumuz yer. Bir zincir çektikten sonra hemen bu 3 zincirlik yerin hem önceki ilmeğine de batıyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Zincir çekiyorum. Kaydırma yapmış olduğumuz noktaya da batıyorum. Yani zincir çekmiş olduğumuz yerin bakın soluna da zincir çektiğimiz yer, soluna da sağına da aynı bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Zincir çekiyorum. Son boşluğumuza da yapıyorum. İkisini çektim, doladım. İkisini çektim ve daha sonra hepsini birlikte çektim. Şimdi bu noktada zincir çekmiyorum. Başta da zaten 3 zincir yapıp direkt modelimizi yapmıştık. Başta da zincir çekmemiş olduk. Direkt 1, 2, 3 zincir çekerek ikili trabzan yaptık. Şimdi bu noktada iğnemi çıkartıyorum. Zincir çekmiyorum. İğnemi çıkardığım boşluğa ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü döndürüyorum. Bakın bu noktada zincir çektikten sonra bu yani dibine değil, buraya değil, trabzanların üzerine değil, hemen ilk sıra trabzan modelinin yanına sık iğne yapıyoruz. Tekrar göstereyim. Zincir çektim, döndüm. Bakın bu bizim trabzan modelimizde. Hemen buraya değil, yanına sık iğne, zincir, sık iğne, zincir, sık iğne, zincir. Bu şekilde sıra sonuna kadar modelimizi yapmaya devam ediyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde zincir yine aynı başta yapmış olduğumuz gibi son boşluğa da batıyoruz. Bakın buraya batmıyoruz. Başta da ne yapmıştık? Başa değil hemen modelin yanına batmıştık. Zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Sık iğne direkt 1, 2, 3 zincir yapmış olduğumuz yere 3. zincir boşluğuna bir sık iğne daha yapıyoruz. Bu şekilde. Devam edelim. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Modelimizi döndürüyoruz. Şimdi tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın bu noktada
hemen birinci model değil, ikinci trabzan sırasının üstündeki boşluğa batıp modelimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde yaparak her sırada eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. Yani her sırada bir trabzan eksiltmesi yaparak yukarıya doğru çıkıyoruz. Sıra sonumuza yaklaştık arkadaşlar. Hemen bakın buradaki boşluğa da yapıyorum. Yani bakın altta birincinin tepesine batmadım. İkinci trabzan şeklinin tepesindeki zincir boşluğuna battım. Ne yapıyorduk? Başlangıçta ve sonda ikili trabzanımızı yaptıktan sonra zincir çekmiyoruz. İlmeği, tığımı doluyorum ve bakın burada hemen buraya zincir, yani sık iğne, zincir çekmiştik, sık iğne yapmıştık. Bakın yakından göstereyim. Bu noktaya zincir çekmeden direkt köşe noktaya, buraya ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Ne yapıyorduk? Trabzan sırasının hemen soluna sık iğne, zincir, sık iğne, zincir. Bu şekilde toplamda hemen sayıyorum size, yukarıya doğru eksilte eksilte, farklı hiçbir işlem yapmadan kaç sıra devam edeceğiz? Hemen bakalım çantamıza. Ben buraya diğer sap kısmını yapmıştım. Bakın üçgen bir görüntü oldu. Görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üçgen şeklinde 6 sıra bu modelimizi yaptıktan sonra üstte de sık iğne şeklinde devam edeceğiz. Şimdi 6 sıra yukarıya çıkalım. Bakın 1-2 sıra yaptım ben. Toplamda 6 sıra olacak şekilde yukarıya çıkalım. Daha sonra sık iğne kısmına gelelim ve birlikte yapalım orayı. Evet, şimdi 6. sıramı da yaptım. Bir zincir çektim. Bu sırayı da yaptıktan sonra şimdi toplam 11 tane, yani 11 sıra sık iğne şeklinde yukarıya çıkacağım. Ondan sonra birleştirme işlemini yapacağız. Zincir çekiyorum, dönüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda 6 sıra yukarıya çıktım. Şimdi tüm tepe boşluklarına, bakın boşluklara, zincir olan yerlere, sık iğnelerin tepe boşluklarına, zincir olan yerlere sık iğne yaparak yukarıya doğru çıkacağım. Artık eksiltmem bitti. Son sık iğneyi de yaptım ve bakın şu noktaya da batacağız. Bakın sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sık iğne yaptıktan sonra şurası böyle kesik şekilde kalmasın diye hemen şuraya da batıyoruz arkadaşlar, bakın. Buraya da batıyorum. 11 tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi bu benim birinci sıram. İkinci sıram. Sadece sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Döne döne döndürüyorum. Bakın birinci ve ikinci sıram. Toplamda 1, 2, 11 sıra olana kadar sık iğne şeklinde döne döne örelim lütfen. Evet, 11 sıra sık iğne yaptım ve orası bitti. İpimi hafif uzunca kesiyorum. Zincir çekmeyi unuttum, bir saniye.
Son sık iğnemi yaptım. Zincirimi çektim. İpimi sıkıladım. Şimdi iğne yardımıyla bu iki köşeyi birleştireceğiz. Hemen buralardan. Hemen herhangi bir ipucunu elime alıyorum. Tersten dikeceğiz arkadaşlar. Yani şu şekilde. İki ucu düz bir şekilde. Bakın şu şekilde yapalım. Arkasını çevirelim. Tersten dikim sağlayacağız. Karşılıklı sık iğnelerin tepe noktalarına batarak normal dikiş dikermiş gibi arkadaşlar sık iğnelerin tepelerinden geçirerek ipimizi sıkılayacağız. Bakın oldukça basit. Atlamamaya özen gösterelim. Hepsinin tepe boşluklarına batarak dikelim. Evet. Bakın bu noktada tekrar şuradan bir birleştirme yapıyorum. Ve ipimi aralardan bir kere düğüm atacağım. Aralardan geçirerek gizliyoruz. Bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi hemen bu ipi de düzgün bir şekilde aralardan geçirerek gizleyelim. Sonra kenar geçişlerini yapalım. Hemen göstereyim çantamın dikmiş halini. Bakın gayet muntazam oldu. Hiçbir dikiş izi yok, görüyorsunuz. Şimdi çantamızı şu şekilde iç kısmından bir tur sık iğne yaparak çerçeve yapacağız. İpimi sıkılıyorum. Herhangi bir, hatta sıkılamadan yapalım. Direkt hiç zincir sıkılamayalım. Herhangi bir sık iğnenin tepe noktasına batalım. İlmek çıkartalım. Bir zincir çekelim. Kameramı yakınlaştırıyorum. Evet. Şimdi tüm sık iğne boşluklarına ve sık iğne tepelerine, zincir boşluklarına ve sık iğne tepe boşluklarına birer tane sık iğne yapıyoruz. Ortadan başladık. Tepe boşluklarına ve zincir çektiğimiz boşluklara birer sık iğne. Bakın şu kısımda, köşeye geldiğimiz kısımda sık iğnenin tepe noktasına batıp ilmek çıkartıp ilmeği tığımızın üzerinde bekletiyoruz. Sonra bakın bu köşede ikili trabzan yapmış olduğumuz bir nokta var. Hemen bu ikili trabzan noktasına batıp içerisinden ilmek çıkartıp üçünü birden çekelim arkadaşlar. Köşeleri bu şekilde yapalım. Trabzanların olduğu boşluğa 2 sık iğne yapıyoruz. Hemen buraya bir sık iğne. Bakın trabzanların olduğu geniş boşluklara 2 sık iğne. Burada görüyorsunuz sık iğne boşlukları var. Oraya 1. Trabzan boşluklarına 2. Bu kısma bir sık iğne yaparak devam ediyoruz. Oldukça basit. Nereye batacağımız belli oluyor aslında. Trabzan boşluklarına sadece 2 tane, bu sık iğne boşluklarına bir tane sık iğne yapacağız. Bu şekilde yaparak başlangıç noktasına kadar gelelim. Köşe noktayı hemen tekrar göstereceğim size. Köşede muhakkak şurada yapmış olduğumuz
işlemi yapalım ki güzel dursun. Oraya kadar gelelim, şu köşeye kadar. Diğer köşeye geldik. Trabzan boşluğuna batıyorum. İpimi çıkartıyorum ve tığımın üzerinde bekletiyorum. Daha sonra bakın hemen alttaki bu trabzan tepesine batıp üçünü birden çekiyorum. Zincir boşluğuna batıyorum, sık iğne yapıyorum. Trabzan tepesine batıyorum, sık iğne. Zincir boşluğu, trabzan tepesi, zincir boşluğu, trabzan tepesi ve zincir boşluğu. Evet, bu noktada ipimi kesiyorum. İğne yardımıyla sık iğne tepesi görüntüsü vererek gizleyeceğim. Bakın bu noktada şu görmüş olduğumuz ilk trabzan tepe noktasına batıyorum. Hemen son yaptığım sık iğnenin tam ortasından bakın batıyorum, geçiriyorum ve şu anda bir sık iğne görüntüsü verdik. İpimi arkada muntazam bir şekilde gizleyeceğim. Evet, çantamın bakın bu tarafı da bitti. Şimdi artık içeriden birleştirme işlemini yapacağız. Hemen iğnemize ipimizi geçirelim. Biraz uzun bırakalım bağlamak için ve uzunca bıraktıktan sonra ipimizi keselim. Şimdi bakın burada ben diğer çantamın sadece omuza gelecek kısmını, yani sık iğneler yaptığımız kısmını diktim. Ama bu tamamıyla size kalmış. Dilerseniz buradan da başlayarak dikebilirsiniz. Ben sadece rahat kullanılabilir olması için ve içerisine biraz daha fazla eşya koyulabilmesi için direkt sık iğnelerin başladığı noktadan diktim. Hemen beraber yapalım. Bakın bu noktada sık iğnelerimiz buradan başlıyor. Hemen hatta bir önden başlayalım. Bakın sık iğnemiz buradan başlıyor. Buraya batmışız. Onun bir yanından, iç kanadından ipimi geçiriyorum. Yine hemen burada da bulalım. Bakın bu sık iğnelerin oraya battığımız sık iğne. Bu da bir önceki sık iğne. Karşılıklı yine diğerinin de iç kanadından batalım. Yine aynı şekilde arkadaşlar bakın sadece iç kanatlarına batarak karşılıklı gelen sık iğnelerin sadece iç kanatlarına batarak bir dikiş dikme işlemi yapıyoruz açıkçası. İyice sıkılayalım. Normal dikiş dikermiş gibi. Atlamayalım. Karşılıklı gelenlere batmaya özen gösterelim. Sadece iç kanatlarına bakıyoruz. Komple tüm sık iğneleri almıyoruz. Siz bu arada sap kısmını istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Bilginiz olsun. Sık iğneyi ne kadar çok uzun yaparsanız sap o kadar uzayacaktır. Orası tamamıyla sizin zevkinize kalmıştır. Ben küçük boy bir çanta çalıştığım için benim için bu kadar yeterli oldu. Ama daha geniş heybe model bir çanta çalışacaksanız sap kısmını da biraz uzun yapmanızı öneririm. Evet. Sık iğne, son sık iğne. Evet, doğru gelmişiz. Burada da yine aynı şekilde son sık iğne ve hemen motifin başladığı bir sık iğneyi daha almıştık. Dikme işlemimiz bitti. İpimizi şimdi aralarda muntazam bir şekilde gizleyeceğiz. Şu taraftan içeriye alıyorum.
Ve bu ipi iç kısımdan gizleyeceğim arkadaşlar. İç kısımda bir düğüm atarsanız şöyle iç kısmını açın. Mesela şuraya battım. Aradan geçirip bir düğüm atayım. Sabitlemiş olurum sökülmemesi için. Daha sonra bu ipi aralardan geçirerek gizliyorum. İğnemi çıkardım. İpimi kesiyorum. Şimdi hemen şurada uzun bıraktığımız ipi de gizleyelim. İç kısmını da gizleyin arkadaşlar. Dışarıdan kötü gözükmesin. Bakın şöyle gözüküyor diyelim. Bunu hemen karşıdaki aynı noktaya batıp iç kısmı alın. Ve içeriden düğüm de atalım. Aradan geçireyim. Ve buralardan muntazam bir şekilde gizleyebilirsiniz. Bu ipimi de burada kesiyorum. Elimle çantama şekil vereceğim. Şimdi bu tarz koton çantalarda arkadaşlar, şu birazcık kameramı yükselteyim. Şu iç kısma tuhafiyelerde, şu arada kalan ipleri de keselim. Tuhafiyelerde plastik çanta aparatları satılıyor. Yani aralardan hani böyle ismini şu an bilmiyorum ama eminim ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Kafes modelinde çanta yapmak için plastikler vardır. Onlardan taban boyutunda kesip bu çantaların altına koymayı düşünüyorum. Henüz temin etmedim ama kısa süre içinde onlardan alacağım. Bakın şimdilik şu ağırlık olsun diye kalan ipimi içine koyayım. Sap kısmı bitti. Şu kısımlara da benim her zaman yapmış olduğum kilitler var. Gold rengi. Ama siz isterseniz kilit gözükmesin diyorsanız bu kısımlara içten mıknatıslı gizli çıt çıt yapabilirsiniz. Evet, çantam bitti. Ben çok sevdim. Çok severek yaptım. Çok severek de takacağıma inanıyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Lütfen eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.